Efendim şimdi yine Türkiye'de en çok konuşulan dizilerden, hatta pazartesiyi kitleyen Kitliyor, Uzak Şehir. insanları ekrana kilitliyor pazartesi günleri. Uzak Şehir'le ilgili biz ikimiz bu işi çok çözmek istedik. Ve size Uzak Şehir'in geniş özetini bildiğimizi içiniz rahat olarak söyleyelim. İnşallah doğru anlamışızdır. İnşallah doğru anlamışızdır. Şimdi size aktaracağız. Ama Uzak Şehir'le ilgili bir takım kötü haberler de vereceğiz size. Bu haberin sonunda. Öncelikle Kanada'da başlayan bir aşk hikayesi. Aşk hikayesi. Kanada'dan Mardin'e uzanan. Kanada'dan Mardin'e uzanan bir aşk hikayesi. Lütfen izleyicilerimiz bunu izlediğinde bizimle dalga geçmesin, yanlışlarımızı düzelsin. Çünkü inanın ikimiz de pazartesi günlerini Uzak Şehir'le geçirmedik. Geçirmedik. Biraz geç dahil olduk. Biraz konuya. geç dahil olduk. Kanada'daki aşıklarımızın adı Alya ve neydi? Boran. Cihan değil? Yok, Boran mıydı? Boran. Boran. Alya ve Boran. Boran. Alya ve Boran'la bir evlilik, fakat Boran'ın başına talihsiz bir şey geliyor ve Boran ölüyor. Ama isteği üzerine kendini topraklarına emanet etmesini ve Mardin'e gömülmesini istiyor. Fakat Boran ölmeden önce bu evlilik sırasında Alya Boran'ın ailesini hiç bilmiyor, hiç tanımıyor. Mardin'in nasıl bir ailesine gelin gittiğiyle ilgili bir haber. Bir fikri yok, evet. Sonra cenaze işlemleri için Mardin'e gidiyor geliyor. Alya. Rahmetli eşini de alıp orada Aileyle tanışıyor. bir sürprizle karşılaşıyor. Aile bizim bildiğimiz ailelerden değil. Töreye çok müsait. Hatta bir tık da mafyatik bir aile galiba. Hatırı sayılır bir aile ya da bilmiyorum. Bölgenin güçlü ailelerinden. Güçlü ailelerinden. Senin bu güçlü kelimen de törelerine biraz bağlı. İşte törelerine bağlı. Birçok şeyin altını doldurabiliyor ya, o Doğru. yüzden güzel oluyor güçlü Güçlü. kelimesi. Genel geçerliliği Evet. olan bir aile. Fakat bu sürpriz asıl sürpriz değil. Bir öğreniyor ki Alya, meğersem kocası yıllar önce, eğer bir gün ben ölürsem benim kardeşim Cihan hem karıma hem çocuğuma sahip çıksın, Sahip çıksın. diyor. Bir vasiyet bırakıyor. Aman Allah'ım. Sonra bir Bir de bakıyoruz ki Kayınvalideleri var galiba orada, bir işleri çok kayınvalide müdahil var olan. işin Evet. içinde. Tabii bütün bunlar yaşanmadan önce kayınvalide evladını, torununu alıp annesine göstermeyeceğini de söylüyor, altını çiziyor, ama işin içinden Cihan'a bırakılan o mektup, o vasiyet çıkınca herkesin eli kolu bağlı. Sonuçta Boran öldü ve Cihan'a bir mektup bıraktı. Cihan'da da Ali'ye sahip çıkması gereken bir durum var. Ben ilk Cihan'ımız sezonu da- izlemiş kadar oldum şu anda, biliyorsun değil mi? Bu arada o kadar da şey atmayayım. Bir videoymuş, hatta yalanlayamaz da yani bunu. Evet. Bir video. Hani mektup olsa Matmazel gibi Tabii, ben yazmadım evet. der yani, ama bir videoysa Beşir gibi ispatlamış yani. Şimdi bu videonun sonrasında Alya ile tabii ki Cihan evlenmek durumunda kalıyor. Evleniyorlar. Cihan da tabii ki dizinin yakışıklısı ve Türkiye'nin en iyi oyuncularından Ozan Akbaba. Alya ile evleniyor. Buraya kadar her şey yolunda. Ondan sonra Sonra ölenlerin aslında ölmediği ortaya çıkıyor. meğersem Boran ölmemiş. Böylelikle o video ve o vasiyet çöpe gidiyor. Ama Fakat gitmiyor galiba. gitmesi gerekiyor. Töre olarak Evet, gitmesi gerekiyor. Evet. Fakat işte burada benim tüylerim diken diken bir şey var ki, gerçekten Alya ve Cihan aşık olup hatta çocuk sahibi olacak birlikteliklere kadar konuyu uzatıyor. Şimdi benim Türkiye'de anlamadığım ve kabul etmek istemediğim bir şey var. Ben sana bir şey anlatayım. Çocukluğumdan kalan, anneme de çok güvendiğim bir sözü sana anlatmak isterim. Aliye dizisine tevellütün yetiyor. Sen kaç yaşındasın bilmiyorum ki. 40'a dayandım. Ne? 39. Ay vallahi ben seni benden küçük sanıyorum. 39. Ben seni benden küçük sanıyorum, biliyor musun? Teşekkür ederim. Çok canım göstermiyorum benim ya. galiba. Tamam. Aliye'ye Hatırlıyorum tevellütümüz tabii ki, yetiyor. evet. Aliye dizisinde bir şey gerçekleşmişti. Senaryoda olanı söylüyorum. Kudret Sabancı olayını değil. O meşhur zaten. Dizideki gerçek şey. Aliye tostundan bahsetmiyorsun. Yok, oradaki tosttan bahsetmiyorum. Ne o, hayrola çay bahçesi. Evet. Aliye normalde kocasıyla, yani Halit Ergenç'le evli, değil mi? Fakat kocası kaçırıyor çocukları falan filan. Aliye'ye de kötülük yapıyor. Aliye de bu hengamede Nejat İşler'e aşık oluyor. Evet. Ve bir gün Nejat İşler'in evinde kalıyor. Fakat nikah devam ederken, ben de salı günleri Aliye çok meşhur ya. Salı günü, çarşamba günü bir kalktım. Bir öğrendim ki bizim Aliye kocasıyla evliyken, evet kötü bir kocası vardı ama evliyken Nejat'ın evinde kalmış. Ben de panikle anneme dedim ki, anne aynı yatakta mı uyudular? Bak,
çocukluğumun tepkisine bak. Annem de dedi ki bu Türk dizisi herhangi bir nikah bitmeden öyle bir şey yaşanamaz dedi. Bak benim annemin senaryodaki ahlakına bak. Annenin söylediği toplumun gerçeği, diğeri Toplumun dizi. gerçeği. Evet. Bunu ayırt etmek Bunu lazım. yapmazlar Evet. dedi bana. Hiç unutmuyorum. Annemin o uyarısı yıllarca Türk dizilerinde bu olamaz. Benim annem bile biliyor. Senaristler mi bilmeyecek algısıyla büyüttü beni. Bugün geldiğimiz duruma baktığımızda yaşayan abinin yaşayan karısıyla çocuk yapan yaşayan bir kardeş var. Bunu benim aklım almıyor. O yüzden Mardinliler buna çok tepki gösterdi. Evet, o işin o Haklılar. kısmına çok tepki gösterdi. Haklılar. Evet. Güzel kardeşim, sen Mardin gibi Türkiye'nin en güzel şehri olan gidince dönmek istemedim. Bu kadar güzel. Ki Tüm Mardin'e. dizide Mardin'e çok şey kattı. Bunu da söyleyelim. İki Onu taraflı da söyleyelim. söyleyelim. Evet, ama manevi açıdan Evet. da Mardin'in böyle bir yer olmadığının da altını çizmek isterim. Bütün Mardin'e selamlar olsun. Gittim ve dönmek istemedim Mardin'e. Kesinlikle öyle bir yer. Dönmek istemedim. Bu kadar güzel bir yer olamaz. Eski Mardin, yeni Mardin var ya. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden güzel. Orada bir de çok böyle uhrevi bir hava var. Havası Orada güzel, insan yemesi böyle güzel, içmesi güzel falan. Kendini bazı şeylere daha yakın hissediyor, böyle bazı inanışlara. Mardin kadınını anlarsın Evet. bak. Çok net anlarsın. İşte o Mardin kadını ve o Mardin kültürünü, namusunu bu dizi çok sırtlayamadı gibi geldi bana. Bugün Zaten duyduklarımdan aldığı sonra. en büyük eleştiri bu sanırım. Öyle mi? Evet, yani Bak, ben bugün de öyle. duydum. Evet, aldığı en büyük eleştiri bu diye biliyorum ben de. Ama şöyle bir şey var. Yani bu, evet, konu senaryoda bunlar işlenirken hiç yakınlaşma sahnesi de yazılmıyor diye biliyorum. Hissettiriliyor insanlara. Evet. Hatta bu çok konuşuldu artık, hatta Sinan Engin bile, sevgili Sinan abi bile çok isyan etti. Yeter artık, hani bir öpüşsünler gibisinden. Hadi öpüştürün şunları tabii, diyordu tabii, değil mi? tabii, Doğru tabii. doğru, tamam, süper. Yani öyle bir işlediler ki hem o hissiyatı bize verdiler. O aşkı hissettirdiler. Hem de o saygıyı, çizgiyi bozmadılar. Bozmadılar. Tamam. Ama yine de sana katılıyorum. Hani o ince çizginin çok aşılmaması gerektiğini Bu düşünüyorum. son bilimlerde, son bölümlerde şöyle bir şey olmuş. Alya'nın midesi bulanıyormuş. Bir hamile vibe'ı. Evet. Hatta bu Alya doktormuş. Kadın doğum doktoruymuş. Kadın doğum uzmanı. Sen bilmez misin hamile olup olmadığını? Bilirsin demişler. Belli ki hamile olması için bir Bu arada daha dizide gerekiyor böyle ya. bir isyan var değil mi? Seyirciler değil, dizide. Senaryoda böyle bir isyan var. Dizdeki Evet. arkadaşları diyormuş ki sen bilmez misin, doktorsun falan. Bilmesi için bir erkeğe daha ihtiyaç var. Doğum işlemi bir erkek bir kadınla Tek taraflı olabilecek bir olmuyor, şey evet. teknik olarak. Demek ki buradaki erkek de Cihan olduğu için bunlar demek ki birlikte oluyorlar dizideki mevzuya göre. Bize göstermiyorlar, evet, ama benim o çocukluğumda Aliye Nejat İşler'le aynı yatakta uyudu mu dehşetim bir anda travmam tetiklendi. Demek ki bunlar aynı yatakta uyuyorlar. Sindiremiyorsun değil mi? Sindiremiyorum bu konuyu. onu. Çünkü Boran'ı düşünüyorum. Bu Boran niye bunlara yalan söyledi onu da anlamadım. Bir de orada şey varmış. Sanırım hayranları, dizinin hayran kitlesinde çok büyük bir ayrım varmış galiba. Artık Bravo, çiftler Boran için ve Alya, Cihan ve Alya diye bir olarak ikiye ayrılmışlar. durum varmış. Hatta sosyal medyada birbirleriyle bayağı savaş açmışlar. Bütün Senaryoya müdahale edecek kadar, hani şunu şöyle yazın böyle yazına edecek kadar aralarında bir çekişme ama varmış. izleyici isterse senaryoya müdahale ettirir. Bunu biliyoruz ve bunu Evet. birazdan da size göstereceğiz bir başka videoda. Fakat bütün bunlar yaşanırken garibim Şahin'le Nare diye bir çift var. Bunlar akrabaymış. Bunlar da hamileymiş, bu kız Nare. Aa. Değil mi? Biliyor musunuz? Nare kuzenmiş bunlar. Ve kız da hamileymiş. Doktor demiş ki doğurursan demiş çocuk sakat olur demiş. Bir de insanların derdi yokmuş gibi. Hem Cihan'la Alya'nın çocuk riskini taşırken bir de şimdi Nare'nin çocuğu sakat mı olacak diye düşünüyorlar. Ki bu sakat kelimesini de sevmiyorum. Yani engelli mi olacak Engelli, falan özel bir denir durum. değil Evet. mi? Özel falan. Dizilerde konuşacağımız durum bu. Kötü habere gelelim. Gelelim. Çocuğu aldırması lazım yoksa ölürsün. Bu muydu kötü? Ben reytingle ilgili bir şey Evet, bekliyordum. evet. Bu arada onu geleceğim. Reytingler sen de biliyorsun ki Sanırım düşüyor kademeli haftadan olarak. Evet. haftaya kademe de şöyle 2-2 0-2 düşüyormuş. Yani Büyük bir oran bu. Reyting için büyük bir oran. Neden bunun için söylüyoruz? Biz normalde dizinin Lübnan dizisi olduğunu ve Lübnan'da da 8. sezonunun devam Tabii ki, ettiğini evet. biliyoruz. Biz de dedik ki tamam, o zaman o senaryo burada da yiyorsa bu dizi de 8 sezon sürer. Ben Sürer. Allah söyletti. Sünme oluyor. Ben uzun süren işlerin, istikrarlı işlerin istihdam açısından, insanlara gelir kapısı olması açısından çok iyi buluyorum. Arka Sokaklar. Tabii ki. Bugün Arka Sokaklara ilk bölümde girmiş olsaydım şu an yani. İlk bölümüne girmiş olsaydın 7 kere falan ölürdün. Öyle oluyor Ölüp arkadaşlar. dirilirdim ben de Çok Boran var gibi. Böyle çünkü. bir şey olmaz. Ama yani muazzam bir şekilde istikrarı seviyorum. Ama
aldığım bu bilgi, kademe kademe düşen reyting bilgisiyle bu dizi öbür sezonu görmez gibi geldi bana. Geldi ama şöyle de bir detay var. Çok fazla yurt dışı satışı var. Acaba bu engel mi? Bence çünkü çoktan kaldırılabilirdi. Ha, Dizi- İspanya falan gibi değil mi? Tabii ya 100'den fazla ülkeye, pardon, 100'den fazla ülkeye ihraç Türkiye'den mi edildi. gidiyor? Evet, evet, satıldı. Uzak şehir olarak, Lübnan Uzak olarak şehir değil. olarak satıldı ve sanırım bizdeki versiyon, yani uzak şehir Amerika'ya da satıldı ve Amerika'da İspanyol dublajla yayınlanıyor diye biliyorum ben. Daha da beter, Çok önemli bir daha da fena bir şey söyleyeceğim sana. Dakikası en pahalıya satılan Türk dizisi İşte bak. olmuş şu an. Ya bence bu yüzden kaldırılmıyor Bu yüzden zaten. bile o kaldırılmaz o Yoksa zaman. çok maliyetli bir dizi. Baktığın zaman da Aa. maliyetli bir dizi. Gittikçe de maliyetler Evet. artıyormuş. Zaten gittikçe her şeyin maliyeti artıyor da. Gittikçe maliyetlerin artması senaristleri birazcık daha evin içerisinde iş yapmaya, kurgulamaya götürmüş herhalde ki. Ama yine de reytinglerin düşmesinde acaba bir başka dizi olan Delikanlı'nın, pazartesi günleri oynayan Delikanlı'nın bir rolü var mı diye düşündüm. Bence bir bölümde de Delikanlı'yı konuşmak isterim seninle. O zaman bir sonraki bölümde bununla Çünkü ben Delikanlı'yı başından beri izliyorum. Aa, sen çok hakimsin ona. Ya O zaman bari yapalım. izlediğim yerden gelsin. Buna son bir soru soracağım sana Buyursunlar. o zaman. Sence hamile çıkacak mı? Bence aile hamile. Hamile. Ben öyle hissettim. Bir de kona kalmış. Biz orada kaldık zaten. Ben orada var ya yıkıldım. Bir de Cihan Bu hayatın gerçeği değil mi aslında? Senaryoda mı, hayatında gerçeği? gel benim hanımım ol sana konaklar alırım demiş. Bir konağa Boran'ı satmış. Hayatın gerçeği diyorum. Hiçbir yerde kirada oturtmuyormuş. Oturduğu her yere alıyormuş. Apartmanda oturacağım, tam apartmanı alıyorum demiş. Yani aşık olursun herhalde böyle bir adama. Olursun. Bu arada en güzel apartman Masumlar Apartmanı. Beyaz TV'de izleyin İyice mutlaka. birbirine girdi. Evet, Tabii, bizler kesinlikle. birbirine girdi. Peki Çok iyi tamam. dizi. Uzak şehirden bildiklerimiz bunlar ama lütfen siz bizim atladığımız ya da yanlış bildiğimiz bir şey varsa aşağıyı doldurun. Ben en azından oradan Bir sonraki öğrenmiş. yayında düzeltiriz Biz zaten. oradan onları. öğrenmiş olalım. Kesinlikle. Evet.